Herkese merhabalar, ben Huri. Hurimet Ek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir sarma tarifi hazırlıyorum. Et suyuyla pişen ortasında haşlanmış etle sarma kapama hazırlıyorum. Tarifime hiç bekletmeden etimi haşlayarak hemen başlıyorum. Evet, suda beklettiğim kanını akıttım. Dana yumuşak kemikli etim var. Düdüklü tencereye alıyorum. Üzerine geçecek kadar içme suyu dolduruyorum. Bir taşım kaynatıyorum. Üzerindeki oluşan köpüğü alarak düdüklünün kapağını kapatarak haşlanmaya bırakıyorum. Evet, yazdan attığım yapraklarım var. Buzlu bir şekilde buzluktan çıkardım ve poşetinden çıkartıyorum. Evet, kaynayan suya hafif buzlu yapraklarımızı alalım ve haşlamaya bırakalım. Evet, yumuşayana kadar haşlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, yumuşadıktan sonra fazla suyunu süzerek alıyorum ve soğutmaya bırakıyorum. Yapraklarım hazır. 3 adet kuru soğanı kokusu çıkana kadar kavuralım. İki su bardağı yıkanmış pirinci ekliyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Evet, pirinçleri topak olana kadar kavuralım. Yarım su bardağı su ilavesi yapalım. Hızlıca karıştıralım ve demlenmeye bırakalım. Soğuttuktan sonra üzerine doğranmış maydanoz, dereotu ekleyelim. Karabiber, kuru nane, acı pul biber ekleyelim ve karıştıralım. Evet, yaprakları serelim. İç harcı koyarak kenarlarını kapatarak saralım. Evet, yaprakların hepsini hızlı bir şekilde sarmaya devam ediyorum. Evet, sarmaları tencereye diziyorum. Bu tarifi dilerseniz kara lahanayla ya da normal lahanayla da hazırlayabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı tuz serpelim.
Evet, etimizin suyundan sıcak olarak üzerine gezdirelim. Kapağını kapatarak kaynayana kadar yüksek, daha sonra orta ateşte pişirmeyi bırakalım. Evet, 3 su bardağı un ekleyelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 1 yumurtanın beyazı. 1 su bardağı ılık suya yarım paket kuru mayayı 10 dakika aktif haline getirdim. Ortasına alıyorum. Evet, 4 yemek kaşığı sıvı yağ da ekleyerek, unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım. Evet, gördüğünüz gibi hamuru toparladım. Pürüzsüz bir hale getirdim. Kaymak gibi bir hamur yoğurdum. Tekrardan aynı kaba alıyorum. Üzerinde kapatıyorum. Şöyle biraz kabarması için bekliyorum. Evet, sarmamı kontrol ediyorum. Suyu bitmiş. Sarmam yumuşamış. Üzerine sıvı yağ gezdirerek 1-2 dakika pişiriyorum. Evet, mayalanan hamuru hafif bir şekilde yoğurduktan sonra 3 bezeye kesiyorum. Bir tanesini daha büyük kestim ve videodaki gibi açalım. 2 tanesini pide olarak hazırlayalım. Evet, bir fırın tepsisinin üzerine alıyorum. Kalan hamurunu da şöyle yuvarlak tepsi ebatında açalım. Evet, sarmam pişti. Şöyle bir tepsiye videodaki gibi dizelim. Orta kısmına da haşladığımız yumuşak eti alalım. Üzerini haşladığımız hamurla kapatalım. Bir tane yumurta sarısını üzerlerine sürelim. Çörek otu serpelim ve fırına verelim. Üzeri kızardıktan sonra fırından çıkartalım ve tekrardan aynı fırına pideleri vererek pişirmeyi bırakalım. Evet, şöyle keserek servise hazırlıyorum. Üzerindeki pideyi bölerek sarmayı ve eti içine alarak sararak tüketebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Yanında bir çorbayla akşam yemeğine tek başına yeter. Pişen pideyi de fırından çıkartıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.